Herkese merhaba, nasılsınız? Selamlar. Merhaba de. Merhabalar. Biz ailecek tatile çıkıyoruz. Bir 3,5 saatlik yolumuz var. Bir otele gideceğiz. Hatta Key West'teki videomuzu oteli size göstermiştik. Çekmemiştik. Bir gün buraya tatile geliriz, çekeriz diye. Şimdi otele gidiyoruz. Ama tabii biz bir 3,5 saat yolculuk yapacağımız için bu yer elmasıyla onu dün akşam gittim. Çok güzel 2 tane kitap aldım. Çünkü yolculukta kitap okumayı çok seviyor. Ona da göstermedim. Şimdi ona kitabı vereceğim ama bu arada dün akşam çok güzel bir app'ten bahsettim kitap alırken. Cambly'den bahsettim. Onu size koyuyorum flashback olarak. İzlemeyi unutmayın o kısmı. Evet Boris, Talya Kuş'a kitap almaya geldik. Sence nasıl kitaplar alalım? Bir de şöyle arkadaşlar, biz yarın tatile çıkıyoruz. Böyle bir 3,5 saatlik yolumuz var. O yüzden Talya'ya kitap almaya geldik. Aslında evde kitapları var ama uzun zamandır ona kitap almıyorduk. Çünkü ben çok kitap getirmiştim Türkiye'den ve buradan almıştım. Artık onları sürekli tekrara düştük. Okuduk. O da artık onlardan sıkılmaya başladı. Tam böyle kitap almayı düşünürken bu tatil tam zamanında oldu. Hem tatile giderken yol boyunca onu oyalayabilecek kitaplar alacağım. Hem de keyifli olacak. Sence ne alalım? Bak burada sevdiği karakterler var. Ceyda, bence deniz tatili bu. Böyle denizli, menizli, belki ne bileyim deniz kızı olan falan yüzmeli bir şeyler al ki en azından kendisi de şey yapsın. Kendinden bir şeyler bulsun. Aa bak bir saniye. O nedir? Çok güzel. Alfabeyi öğretiyor kitap. Okula başlıyor zaten yine. Sevdim bu kitabı. Bunu alıyorum kesinlikle. Tamam. Bu arada hazır böyle bir kitap şu an elime gelmişken size çok güzel bir haberim var. Bir app'ten bahsedeceğim. Bunu bence dikkate alın diyorum sevgili anneler, babalar. Cambly Kids'te tamamıyla ana dili İngilizce olan eğitmenler çocuklarınıza hem şarkı söyleyerek hem onları böyle derslere teşvik etme amaçlı oyunlar oynayarak çok güzel İngilizce öğretiyorlar. Biliyorsunuz bizler ister devlet okulunda olsun ister özel okulda olsun evet bir İngilizce görüyoruz ama okulda gördüğümüz İngilizce bazen yetersiz olabiliyor ve her zaman da dışarıdan destek alıyoruz. İngilizce dersleri alıyoruz her zaman. Ben de aldım yıllarca. O yüzden de Cambly Kids'te yaz okulu dönemi de var. Yani yaz okulu süresince dersler alabiliyorsunuz. Yaz kampı gibi. Bir de okula dönüş programına özel %55 indirim de var. Bunlardan da haberdar olmak istiyorsanız da Cambly'nin ücretsiz hesabına üye oluyorsunuz. Size bildirimler geliyor. Bir de İngilizceyi her türlü online istediğiniz her yerde öğrenebilirsiniz ve 7/24 rezervasyon yapabiliyorsunuz hocalarla birlikte. Bir de şöyle bir güzelliği var. Bazen biliyorsunuz ki kurslara gidiyoruz ya da işte İngilizce dersleri aldığımız bir noktada hocalarla bazen saatlerimiz uymuyor, işte günümüz uymuyor, işimiz çıkıyor ama Cambly Kids'te böyle bir problem yok. Her an her yerde istediğiniz her saatte hocalara bağlanıp çocuğunuza dersler yaptırabiliyorsunuz ve çocuğunuz da dışarıdan destek almış oluyor ve İngilizcesi de gelişmiş oluyor ki çocuklar biliyorsunuz ki çok küçük yaşta başlanırsa böyle bir şeye sünger gibi emiyorlar ve çok da güzel öğreniyorlar. Ben de şimdi Talya Kuş'a kitap almaya geldim. Yolculukta 3,5 saat yolculuğumuz var. Talya'yı 3,5 saat oyalayacağım. Oyalamak için de değişik kitaplar seçeceğim. Kendime de kitap bakmaya bayılıyorum bu arada. Demin Talya için bahsetmiştim ama biz yetişkinler için de Cambly'de dersler var arkadaşlar. Sadece çocuklara özel değil. Yetişkinler de ders alabiliyor. Yaş fark etmiyor. Öğrenmenin yaşı yoktur. Bu arada ben dediğim gibi Türkiye'deyken de çok özel dersler aldım. Amerika'ya ilk geldiğimde de olan İngilizcemin yetersiz olduğunu fark ettim. Burada da çok kurslara gittim. Gerçekten şu kitaplarla hayatım geçti burada kurslarda. Ama tabii ki de evde alıp dil mesela çok aldım. Dil kitapları, kelime kitapları bir sürü aldım. Ama kitaplardan çalıştığımız çok fazla yeterli olmuyor. Bu yüzden de dışarıdan takviye almak, özel hocalarla takviye almak çok iyi. Cambly'de bunun için inanılmaz güzel bir app ve istediğiniz zaman ders alabiliyorsunuz. Demin dediğim gibi 7/24 saat rezervasyon yapıp derslere katılabilirsiniz. Atıyorum saat yok, kısıtlama yok, gün yok. Siz tatile gittiniz, aman tatile gidiyorum, şu gün dersim vardı giremiyorum diye bir durum söz konusu değil. Tatilde bir saatinizi bile ayırıp Cambly'de ders alabilirsiniz. Ben de arada giriyorum derslere ve olan İngilizcemi daha da geliştirmeyi istiyorum. O yüzden de benim işime çok yarıyor. Dediğim gibi kitaplar evet alıp öğrenebiliriz ama öğretmenlerle çok daha iyi öğreniliyor arkadaşlar. Ve ayrıca %55 indirim var. Sakın kaçırmayın diyorum. Talya Kuş, şimdi yolculuk yapıyoruz ve bu kitabı sana aldım. Bir de bunu aldım. Bu ne? Baby Shark. Baby Shark. Bak. Ham ham ham. Kitapta böyle özellikler var. Bu şekilde yapılıyor.
Al bakalım. Bunları arabada okuyacağız. Evet arkadaşlar, biz yola çıkıyoruz. Sizi güzel tatilimizden haberdar edeceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek tatilde yer elmasıyla. Burak diyor ki Ceyda ben dinleneceğim. Sen artık koşturursun. Ben diyorum ki hayır, hepiniz Talya'nın peşinde koşturacaksınız. Çünkü kayınvalidem de bizimle. Burak'ın kardeşi de bizimle. Zaten biliyorsunuz videolarımızda yer alıyorlar. Onlar da bizimle tatile geliyor. Ben telefonumu kapatacağım. Tamamen dinlenme tatiline ihtiyacım var. Tamam abim. Tamam hallediyorum hemen abi. Tamam. Tamam abim. Cansın abim. Çocuğa bakarım. Çocukla bakmakla ilgili bir problemim yok. O benim ruhumu dinlendiriyor. Böyle demiyorlar. Hepsi diyorlar ki ben yorgunum, oraya gideceğim. Ben oradaki şezlongda köşeye gideceğim. Daha Ben gitmedik ki nereden biliyorsun gideceğim. öyle diyeceğimizi? Peki göreceğiz. O zaman hepinizi öpüyorum. İyi yolculuklar. Sabah geldik, otele yerleştik. Denize falan girdik. Çok yorucu bir gün geçti. Video çekemedik. Yarın biraz daha detaylı olarak oteli çekeceğim. Güzel bir evde kalıyoruz otelin içinde. Ceyda gelmeyecek misin hayatım? Çok güzel değil mi? Çok tatlı bir ev. Evet. Deniz kenarında böyle güzel bir evde kız. Saçlarım ne kadar kötü olmuş. Şimdi birazcık dolanacağız otelde. Yarın deniz, havuz falan yapacağız. Bugün aslında geldik. Birazcık denize girdik ama o kadar yorgunduk ki videoyu çekemedik. Zaten yine yarın aynı yerde konaklayacağımız için yarın çekeceğiz bütün aktiviteleri. Ama şimdi otelin içinde çekmiş oluruz. Akşam neler yapıyoruz. Yemek yemeye geldik. Hava biraz bozuyor. Bayağı bir bulutlar var üstümüzde. Burası otelin marinası. İsterse insanlar tekneleriyle geliyorlar. Miami'den geliyorlar. Miami'den tekneyle aşağı yukarı burası herhalde bir 3,5 saat, 4 saat falan sürer. Çok güzel bir ada ama burası. Adayı kesin çekeceğim. Biraz adayı arabayla gezdik şimdi. Çok ufak bir ada. Duck Key denilen bir ada. Ördek adası yani ismi. Otelin ismi de Hawks Key. Şahin koyu mu deniyor artık. Mutlaka adayı çekeceğiz size yarın. Çok beğendim evleri falan. Evet. Farklı bir restorana geldik. Aslında buranın lokal yeriymiş. Burada yaşayan insanlar hep buraya geliyormuş. Talya kuş, bir merhaba der misin? Merhaba. Restoranın girişi böyle tiki bar şeklinde. Burada böyle bir karavanı butik yapmışlar. İçinde böyle kıyafet, takı falan satıyorlar. Restoran işte böyle. Talya'cığım. Talya. Dışarıda hava çok kötü bu arada. Bayağı patlıyor. Kara kara bulutlar geziyor üstümüzde. Herkese günaydın. Bakın saçım başım bile toplamadım. İnsan çocuklu olunca önce çocuk düşünüyor. Şimdi otelin içine geçeceğiz. Orada havuza gireceğiz. Önce bir kahvaltı yapacağız. Sonra ne yapıyorsun anneciğim? Peki. Kahvaltı etmeye geldik. Evet, şimdi kahvaltı yapacağız. Bekliyoruz. Tabii ki otelin plajına gidip havlularımızı attık. Doğru düzgün yer aldık çünkü yeteri kadar şemsiyeli yer yok ve acayip sıcak bir hava var. Keyifli geçiyor. Tatil arkadaşım. Büyüdü. Bizimle tatile geliyor. Bize arkadaşlık ediyor. Tam bir tatil arkadaşı. Talya bak, pankek geldi. Bak meyvelerin geldi. Oh. Ve thank you. Ve avokadon geldi. İnanılmaz sıcak, biraz hata yaptık. Çilek mi yiyeceksin? Florida'nın bu sıcağında bu kadar güneye gelmek bana göre doğru bir hareket değildi. Biraz yanlış bir strateji yaptık bence. Emin olun sıcaktan, yani elimize kamerayı alıyoruz, hadi şurayı çekelim, burayı çekelim, çekemiyoruz sıcaktan. Akşamüstünü bekliyoruz. Oteli şimdi bir çekeceğiz ama adayı size akşamüstü çekip göstereceğiz. Otelin bu kısmında kahvaltı yeri var. Yapabiliyorsunuz. Restoran, açık büfe değil.
Bizim otellerimiz gibi öyle açık büfe yok. Bu ilk girişi, lobisi. Dışarıda bir tane marketi var. Orada da işte Starbucks var, pizza miza şeyler alabiliyorsunuz kahvaltı etmek isterseniz ya da işte market ürünleri var. Hadi plaja gidelim. Aynen, hadi plaja gidiyoruz. Burada böyle bir havuz var. Girebiliyorsunuz. Ama biz böyle deniz var bir tane. Denizi böyle çevirmişler. Doğal oluşmuş aslında. Doğal oluşmuş. Ona gireceğiz. Biz orada takılmayı seviyoruz. Bir de arka tarafta da havuzları var. Bazılarına çocuklar giremiyor. İnsanlar kafa dinlemek istedikleri zaman oraya gidebilir. Aslında güzel de bir şey bir yerde. Tabii ki. Yani çok fazla çocuklarıyla yapılabilecek çok fazla aktivite var bu otelde. Dolayısıyla insanlar genelde çocuklarıyla geliyor. Ama çift olarak gelenler de çocuklardan çocuk gürültüsü duymak krem istemeyen, sürelim oraya, çocuğunu tamam mı? evinde bırakmış veya ne bileyim çocuğu olmayan Yanımda genç var insanlar krem. geldiği zaman da en azından çocuksuz da tatil yapabiliyorlar. Burası Ceyda'nın biraz evvel bahsettiği lagun. Burası tamamen doğal oluşummuş. Arka tarafı okyanus. Su şuradan gidiyor. Su yükseldikçe burası temizleniyor. Su alçaldıkça buradan su çıkıyor ve ertesi gün tekrar su girene kadar yani sürekli bir devir daim var, kısacası anlatamadım. Kanal da burası. Otelin dışındaki kanal. Buradan tekneyle gelip otelin marinasına giriyorsunuz veya restoranlarına geliyorsunuz. Marinanın yanında güzel de bir restoranı var. Dur anneciğim. Talih güneş kremi sürünce ne oluyor kızım? Ne oluyor güneş kremi sürünce? Krem sürdürmeyi hiç sevmiyor. Bakın surata bakın. Hiç hoşlanmıyor. Tamam dur. Bir burnumuz kaldı, gel. Minnacık burnumuz. Bir de burası kaldı, tamam mı? Gel. Savaşçı. Gel. Bayağı bir yandık bu tatilde. Sürekli denizde, havuzdayız Talya ile beraber. Şu anda Marathon Key denilen bir adadayız. Burası herhalde tam ortalarda bir yerde. Miami ile Key West'in ortasında. Bayağı fazla bir ada var. Hepsinde yaşam yok. Ufak adalar da var. Bazılarını sadece böyle işte plajlar falan var. Yaşam olan aşağı yukarı 6-7 tane ada var. Büyük ada. Marathon'da bunlardan en büyüklerinden biri. Burada yıllarca, çok eski yıllarda yani 1500'lerde, 1600'lerde korsan gibi yaşamışlar. Çok fazla gemi geçtiği için Amerika kıtasından aşağıya, Meksika'ya veya Karayiplere giden ticari gemiler buradaki adalara gelip kayalara vuruyorlarmış. O dönem deniz fenerleri de yokmuş. Buradaki insanlar da gelip o gemilerin kalan parçalarını, hazinelerini veya içindeki malzemeleri, işte ihracat yaptıkları malzemeleri alıp onlarla yaşamışlar. Ta ki deniz fenerleri ve bu adaya Henry Flagler treni getirene kadar, tren geldikten sonra burada yaşam ve turizm artmış. Daha sonra bu tren buraya gelen fırtınalarla yıkılmış ama o tren yollarında, yıkılan tren yollarında araba yollarıyla birleştirmişler ve şu anda bütün adalara arabayla ulaşabiliyorsunuz. Ceyda Talya ile beraber arabada, onlar gelmediği için ben burayı bir çekeyim dedim. Değişik geldi bana burası. Böyle bir restoran var yukarıda. Şöyle bir gideyim, köşeyi göstereyim. Sonra Ceyda'nın yanına gideceğim. Başka bir restorana gideceğiz. Bayağı eski böyle sallanan sandalyeler falan. Korku filmi gibi. Şöyle sallayayım bırakayım bari. Şimdi bulunduğumuz adanın içine girdik Buğra'yla arabayla. Geldiğimiz gün böyle bir dolaşmıştık, size göstermek istiyoruz. Çok güzel evler var. Aslında tam bir yazlık yeri. Gelip emeklilerin herhalde muhtemelen kaldığı bir bölge. Çünkü akşamları hiçbir aktivite yok bu adada. Sadece dümdüz böyle bir adanın içindesiniz. İşte evler var, otel var. Böyle eğlenmek istiyorsanız ya da böyle farklı restoranlara gitmek istiyorsanız bayağı bir yol yapmanız gerekiyor. Ama bulunduğumuz yerde öyle bir hayat yok. Sakin bir hayat. Tamamen balıkçılık var. Adanın etrafında hep böyle kanallar var. Kimisi doğal oluşum, kimisi sonradan yapılmış. O kanallara tekneleriyle geliyorlar, evlerinin önüne koyuyorlar ve balık tutuyorlar. Tabii buranın şöyle riskleri var. Hurricane yani fırtına zamanı, biliyorsunuz Florida bir fırtına bölgesi. Fırtına zamanında burası çok ciddi hasar görüyor. O yüzden evlerin hepsi yüksek. Alt katlarında pek bir şey yok. İkinci kattan itibaren yaşam var. Genelde arabalarını falan koyuyorlar. Sütunları var ilk katta. Sigorta burada çok pahalı. Atıyorum 1 milyon dolara aldığınız bir evi belki bizim orada yıllık 7-8 bin dolara sigortalayacaksanız burada 15-20-30 bin dolarlar belki bazı evlerin sigortaları var yıllık. Bak köprülerde tadilat var ama kanalları buradan tepeden görebilirsiniz şimdi. Böyle köprü geçiyoruz. Küçük küçük. Ama tadilat konuları. Ama tadilat var, şu anda gösteremiyorum kanalı. Adanın kendi içinde böyle küçük küçük köprüleri var. Çünkü kanallar var burada. Tahta bir köprüden geçiyoruz.
Köprülerde tadilat var. Muhtemelen bu tahta köprüleri kaldırıp yerine beton köprüler yapıyorlar. Yani genelde evler hep 2 katlı ya da max 3 katlı ve şahsa ait. Bazı evler böyle 2 katlı olup apartman gibi oluyor. Üst katta başka biri, alt katta başka biri oturuyor ama genelde hep insanların kendine ait müstakil evleri. Ada turumuzun sonuna geldik. Size son bir kanal göstererek adaya veda ediyoruz. Burası otelin çocuklar için olan bölümü. İsterseniz çocuk kulübü var. Çocuğunuzu bırakabiliyorsunuz. Aktiviteler yaptırıyorlar. İşte resim filan. Daha sonra iç bölgede çocuklar için böyle su parkı var. Voleybol oynayabiliyorsunuz. Hello. Hi, good morning. Böyle bu tarafta basket oynuyorsunuz. Bu tarafta oyun aktiviteleri yapmışlar. Mini golf var. Evet, mini golf var. Bir de şöyle bir durum var. Burası ayrı bir bölüm. İşte çocuk kulübü var dediğim gibi. Burada çocukların su parkı, böyle küçük bir su oyun alanı yapmışlar. Talya burada çok eğlendi. Sürekli anne çok eğlendim diye gezdi. Bir de bunun arka tarafında havuz var. Muhtemelen burada çocuklar oynarken aileler orada havuza giriyor. Burası böyle bir ayrı bir alan otelin. Burada da aileler yüzebiliyor. Çocuklarıyla gelip güzel bir gün geçirebiliyorsunuz. Otelde 3 tane ayrı havuz var. Bir tanesi ana otelin önünde, bir tanesi bizim kaldığımız odaların, villaların önünde, bir de burada var. Bir tanesi burada. Sadece bir tanesine çocuk almıyorlar. Ha 4 tane var, doğru. Biz çocuklu olduğumuz için Evet, üç diye çocuk saydım. her yere girebiliyoruz. Bir tanesine de çocukları kabul etmiyorlar. Ona sadece siz gidiyorsunuz. Yani Talya çok eğlendi işin kısacası. Ama otelle alakalı size ben düşüncemi paylaşacağım. Çünkü burada müzik olduğu için çok fazla konuşmak istemiyorum burada. Sesime müzik düşmesin. Buraları niye böyle çekiyorsunuz, neden kendiniz burada takılırken çekmediniz derseniz o kadar sıcaktı ki arkadaşlar. Evet. Daha önce söyledim, biraz stratejik bir hata yaptık buraya bu ay gelerek. Zaten sıcak olan Florida'da biz bir de 3 saat güneye indik. Talya ile gerçekten İtalya'da yani artı zor oluyor. hem ter içinde kaldık, sürekli denize gir, havuza gir. Zaten sudan dışarı pek çıkamadık. Suda da çekemeyeceğimize göre. O yüzden size ayrıca oteli gezdiriyoruz. Maalesef bunları yaparken çekemedik doğru düzgün. Bu videoda için bizi affedin. Arkadaşlar size de bahsettiğimiz gibi kaldığımız evin alt katını gösterdik. Önünü gösterdik. Çok bir durum yoktu evde. Biz otelin kendi içindeki evlerinde kaldık. Otelde kalmadık. Ben işin açıkçası çok sevmedim, beğenmedim. Böyle çok da temiz bulmadım. Yani bizim kaldığımız evi. Gerçekten dün gece karınca vardı böyle kocaman kocaman. O yüzden çok hoşuma gitmedi. Otele gelecek olursak bir daha gelir miyim? Şöyle gelirim. Ha ben kafamı dinlemek istiyorum. Oradan oraya koşturmak istemiyorum. Aktivite yapmak istemiyorum derseniz otele gelip sadece 2 gün kalmanız bence yeterli. 3. günü burada çok sıkılırsınız. Ama ben hani bir haftalık tatile geliyorum. Bu otelde kalayım. Buradan 2 saat yol yapayım. Diğer adalara gideyim diyorsanız, gezeyim diyorsanız yapabilirsiniz. Ama bizim en büyük hatamız ki bunu bilmemize rağmen bu sıcaklarda buraya gelmemiz. O yüzden gerçekten Talya sürekli sudaydı. Onu güneşin altında tutmadım. Otelin yemeklerine gelecek olursak otelde yemek yemedik. Sadece bir kere kahvaltı yaptık. O da zaten açık büfe ya da otelin çok böyle bize sunduğu bir kahvaltı seçenekleri değildi. Otelin içinde kurulan küçük bir restoranda kahvaltı yaptık. Onun dışında akşam dışarıda yemek yedik. Çok bir aktivite yok. Burayı gösterdik. Bir de girdiğimiz yer vardı. O yüzden çok bir aktivite heyecan da yaşayamadık. En çok bir de şeyden dolayı çekmek istemedim. İçime de sinmedi. O yüzden böyle keyif de almadım. Otelin içinde ama ayrı bir bölümünde yunuslar var ve yunuslarla yüzebiliyorsunuz. Yemek verebiliyorsunuz, yüzebiliyorsunuz. Böyle bir aktivite koymuşlar. O kadar aktivite yok ki otelin içinde. Güzelim yunusları aktivite amaçlı kullanmışlar. O yüzden bu benim tercihim değil. Denizin içinde ama. Evet, denizin içinde ama sonuçta alanları kısıtlı. Sonuçta yunuslar özgür denizlerde yüzmeli. Küçücük bir alanı denizin içine çevirmişler. Yunuslar orada yüzüyorlar. İnsanları yüzdürüyorlar. O yüzden de çok fazla çekmek istemedim. Göstermek zaten istemiyorum. Bulunmam bile dahi öyle bir şeyin içinde. O yüzden otelimiz bizim bu kadar. Bu tatilden biz bu kadar keyif alabildik. Biz çok keyif alamadığımız için belki bu videoda geçmemiş olabilir. Bu videomuzda böyle olsun. Sizler bizi biliyorsunuz. Bir sonraki eğleneceğimiz, bol bol eğleneceğimiz tatil videolarında görüşmek üzere diyorum. Ben de değerlendirebilir miyim oteli? Tabii.
Evet şimdi Yani Ceyda ile hissiyatlarım çok benzer arkadaşlar. Otel bana göre o internetten çok daha güzel gözüküyor ama ben bir şans daha vermek istiyorum bu otele. Kışın sezonunda gelmek istiyorum. Bu kadar belki bizi sıcaklar etkilemiş olabilir. Belki Talya'sız bir kere gelebiliriz veya yine Talya ile geliriz ama evlerinde değil de bu sefer otel odasında o ana lobinin ve restoranların olduğu yerde ve o lagunun olduğu yerde otel odaları var. Belki orada kalarak bir değerlendirebiliriz. Otel odaları daha yenilenmiş olabilir. Kaldığımız ev de bizim biraz motivasyonumuzu bozdu odaya girer girmez. O yüzden bir daha ben bir şans vermeyi düşünüyorum buraya. Ama kışın Ceyda buraya gelelim. kışın. Yani yakın bir tarihte değil ama biraz kışın işte. Kışın ama bilemiyorum. Bakarız. Bence daha gidebileceğimiz başka yerler Ya var. tabii ki. Tabii ki de yani burası yakın diye arabayla böyle tık tık hemen atıyorum çarşamba gününden planlanıp perşembe günü valizini yapıp cuma pazar. Olabilir. Sen yoğun çalışıyorsun. Bazen böyle 2 gün hiç bir şey yapmadan tatile gidip ama hiçbir şey yapmak istemiyorum, dinlenmek istiyorum diyorsun. Evet. Onun için burası tercih edilebilir. Peki hiç öyle bir tatil yapabildin mi? Hayır. Bu tatil yaptım Buğra'cığım. Bütün gün çocukla ben denizde, havuzdaydım. Talya bana sürekli soruyordu arkadaşlar. Baba nerede anne? Baba kızım güneşleniyor. Baba nerede anne? Çünkü bana çevir istersen. Çünkü Buğra'nın gösterdiği o lagun, deniz kısmı ayrıydı, havuz kısmı ayrıydı. Bu arada lagun o kadar tuzluydu ki inanılmaz gözlerimizi yakıyordu. Talya'nın da gözleri çok yandı. Anne deniz çok gözlerimi yakıyor, istemiyorum burayı deyip havuza gidiyorduk. O yüzden bayağı bir mesafe vardı havuzla lagunun arasında. Buğra deniz tarafındaydı, biz havuz tarafındaydık Talya ile ikimiz. Evet, kaldığımız evin girişi böyle giriyorsunuz. Alt katta sizi bir salon karşılıyor. Burada bir tane banyo var. Yukarıda 2 oda bir banyo var. 2 odalı bir yer. Bu şekilde kalıyorsunuz. Çok eski ya. Yani eşyalar çok eski. Zaten böyle biliyorsunuz ben tikliyim, sürekli geldiğimiz günden beri bir yerleri silmeye çalışıyorum. İşte bir de sözde geldik otelle konuşup bir tık daha iyi odaya vereceğiz, sizi geçireceğiz dediler. Geçirdikleri oda daha da fena. Ondan sonra mesela sehpanın camı kırık. Hala değiştirmediler. Yani çocuk için tehlikeli. Gerçekten tercihim değil bir dahakine. Sadece şu kısmı güzel. Böyle sabah uyandığınızda böyle balkona çıkabilirsiniz. Burada bir kahvenizi içip şöyle denize karşı bir alan var. Burası güzel evet. Ama gelin görün ki sıcakta oturabildik mi? Hayır. O yüzden kışın gelmek lazım diyorum. Bak mesela orada balık tutuyorlar. Akşam sürekli balıkçı tekneleri odamızın önüne geldiler. Burada balık tuttular Evet. ışıklarını yakıp. Üst katımız var. Üst katta odalar var. Bak oraya da kum yapmışlar beach gibi. Gidip bakmadık bile. Deniz ben baktım. Orada bir havuz, şurada bir havuz daha var. Bakın orada bir tane dinozor var. Görüyor musunuz bilmiyorum ama bayağı büyük bir iguana var. Ceyda peşinden koşmak ister misin? Bu sıcakta şu an oraya kadar gidemeyeceğim gerçekten. Orada bir havuz daha var. Bu villaların havuzu, girebiliyorsunuz. Bu arada şöyle bir enteresanlık var. Bu villaların hepsi sahipli. Satın alıyorsunuz normal emlak firmalarından. Daha sonrasında otele veriyorsunuz. Otel sizin adınıza işletiyor. Mobilya paketleri de var. Otel sizin adınıza mobilyalarını koyuyor. Buraya herhalde 1960'larda falan koydular o mobilyaları. Keşke mesela öyle konsept yapsalardı. Bu villamız işte 1960'lar konsepti. Sizi zamanda geriye götürüyoruz diye. Evet arkadaşlar, umarım bu videodan keyif aldınız. Yani biz de keyif aldık ama dediğim gibi çok fazla böyle size gösterebileceğimiz wow şeyler yok. Ama en azından bu taraflara gelirseniz, böyle bir otelde düşünürseniz en azından size bir ön bilgi olmuş olur. Her şey internette göründüğü gibi muhteşem değil. Ama yani gelinip dinlenilebilir. O zaman ne yapıyoruz Buğra'cığım? Sana Buğra kuş diyecektim. Talya kuş diyorum ya böyle Buğra. Kuş diyecektim Buğra'cığım dedim. Neyse. Çok sıcak bakın acayip terliyorum. Evet. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol bol kalpler gönderin. Bizlerden size bol bol kalpler. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.